Merhaba. Geçen hafta sonu mimar, mühendis, şehir plancısı, sosyolog bir küçük kentin kurulması için gerekli başka hangi dal varsa o daldan bir otobüs dolusu uzman Düzce'ye gitti. Üstelik bunlar ekibin bir bölümüydü. 12 Kasım 1999 Düzce depreminde evsiz kalan 400 aileye yapılacak, yaklaşık 400 aileye yapılacak evler için oradaydılar. Bu kadar geniş bir uzman kadrosunun ücretini karşılamak neredeyse imkansız. Zaten gidenler gönüllüler. İnsan olabilmenin en güzel yanlarından biriyle ve dayanışmayla kurulmakta olan bir kentin en heyecanlı aşamasının tanığıydık. Düzce'de 16 yıl önce yaşanan depremde 16 binden fazla ev hasar gördü. Evsiz kalan depremzedeler kış mevsiminde çadırlara sığındı. Uzun süre çadırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Ev sahibi olan depremzedeler bir süre sonra yeni evlerine geçti. Kiracılarsa bu haktan yararlanamadı. Hem kiracı hem depremzede olan Düzceliler bir kooperatif kurdu. Düzceli Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi. Ev sahibi olmak için birlik oldular ama birçok adaletsizlikle karşılaştılar. Sonunda devlet kendilerine yeni bir arazi tahsis etti ve sıra projeye geldi. Bu aşamada gönüllüler devreye girdi. Hafta sonu İstanbul'dan çoğu akademisyen gönüllüler Düzce'de kooperatif üyeleriyle buluştu. Nasıl bir yaşam alanı istediklerini konuştular. Bu türlü oluşum bir ilk. Üniversite hocaları var aramızda, işte şehir planlamacısı var, mimarlar var, peyzaj mimarları var, sosyologlar var, iktisatçılar var, inşaat mühendisleri var. Dolayısıyla aslında bir proje geliştirmek için yetkin bir ekibimiz var. Şimdi de böyle bir iş yapmaya kalkıyoruz. Neden yapmaya kalkıyoruz? Aslında konut yapmanın sadece binayı yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Orada yaşayan insanların çevresiyle birlikte onu sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Orada sosyal, ekonomik bir hayatın sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da buradaki insanları çok iyi tanımamız gerekiyor. Kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar farklı gruplar oluşturup isteklerini ifade etti. Yeşil alanı bol olsun istiyorum. Çok yüksek olmasın, deprem yaşadık. Yüksek istemiyoruz. Havuzu olsun. Hani normal bildiğimiz apartman daireleri gibi olmasın. Daha böyle sosyal alanlarımız olsun. 2 deprem yaşadım. Depremden çok korkuyorum. Çocukluğumda da Bingöl depremini yaşamıştım 2 defa. O sebepten dolayı çok katlı binalardan korkuyorum. Daha düşük katlı, geniş ev. Tabii ki yeşil sahası olması gerekiyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da düşünmek gerekiyor. Ben bir site isterim mesela. Seksek alanları, oyun alanları olsun. Kapalı spor salonu isterdim. Benim eski yaşadığım yerde hiç yani çocuk alanı yoktu. Şimdi yaşayacağım yerde ben bir çocuk alanı istiyorum, oyun alanı istiyorum. Mesela basketbol sahası, futbol sahası, yüzme alanı. Kooperatif üyeleri konut sorunlarını çözmek için omuz omuza verdikleri mücadeleyi komşu olarak tamamlamak istiyorlar. Arsa geriye ödemesi biraz daha dar gelirine yönelik olsun. Onun dışında da hani bize yardımcı olun. Hani konut sorunumuzu siz çözemiyorsanız biz çözelim. Bütün sıkıntımız buydu. Bununla yola çıktık. Ama tabii ki bir sürü şekil yaşamak zorunda kaldık. Bu aslında bizim uzun bir tasarım sürecimizin bir ayağı. Öncelikle buradaki hedefimiz mevcut elimizdeki araziye insanların hayalleri, arzuları ne kadar gerçekleşebiliyor, ne kadar sığabiliyor. Bir onları görmek, komşularla farklı düşünceleri bir model etrafında tartışarak acaba o farklılıkları değiştirebiliyorlar mı, sorunları çözebiliyorlar mı? Biraz böyle bir amacımız var bu tartışmada. Düzceli kiracı depremzedelerin
daha iyi koşullarda yaşaması çok önemli ama bunun ötesinde Türkiye'nin gerçekten iyi bir konut modeline ihtiyacı var. İyi bir konut yapma modeline ihtiyacı var. Elimizde iyi örnekler yok. Ve biz burada aslında bütün Türkiye'ye örnek olacak bir süreç işletiyoruz ve bütün Türkiye'ye örnek olacak bir mahalle kurma hedefindeyiz. Üniversitenin toplumla kurduğu ilişki anlamında da bu işin bir kıymeti var. Üniversite toplum arasında giderek kopan ilişkileri aslında bir nevi tekrar tutmak gibi bir hedefimiz var. Yeni konutların ve yaşam alanlarının 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Depremzedeler evlerini kaybettikten 20 yıl sonra da olsa yeni evlerine kavuşabilmeyi umuyor, destek bekliyorlar.